Hoş geldiniz. Hem bizim hem de başkalarının gözündeki genel değerimizi yükseltecek 4 önemli madde paylaşalım istedim. Özellikle ikinci ve üçüncü maddeyi uzun zamandır sürdürüyorum. Bu iki madde çok yorucu ama mecburuz. Çünkü o maddeleri uygulamayanlar tamamen düz insan oluyor. Bu insanlardan dünyada istemediğiniz kadar var. Bizim de değerimiz burada ortaya çıkacak. Kim özveriyle bunala bunları yaparsa gelecek onların olacak. Çünkü bu kendi irademize karşı büyük bir psikolojik savaş. 2 ve 3. maddelerin aksine 1. ve 4. maddeler mecburen iyi bir maddiyata ve ekonomik bağımsızlığa ihtiyaç duyuyor. Onların da zorluğu buradan geliyor. Bu 4 maddeyi oturtan alter egosunu çok büyük ölçüde doyuracak ve kendisini gerçekleştirecektir. Bu yüzden bu maddeleri bir yere kaydetmeye bakın derim. Hayatta bunları yerine getirdikçe her birinin yanına tik atarsınız ve ilerleyişinizi, olgunluk aşamanızı görmüş olursunuz. Tamamını yerine getirebilmeye başaran zaten full paket insan oluyor. Başlamadan önce eğer bu kanala abone değilseniz ve abone olursanız bana oldukça destek vermiş olursunuz. Sizin için böyle videolar yapmaya devam ederim. Uzatmadan başlıyorum. 1. Kendini tanı. Kendini tanımak, güçlü yönlerimizi ve beynimizde atıl kalmış olan zayıf yanlarımızı görmemizi sağlayarak kişisel değerimizi artıracak. Çünkü bunu sağladığımızda kişisel farkındalıkla yaşamaya başlıyoruz. Peki bu nasıl olacak? Kendimizi tanımaktan kastım ne? Kendimizi her daim bir rutin olarak yaptığımız işlerden ve gittiğimiz yerlerden bağımsız kılmak. Dediğim gibi bu ve 4. madde ağırlıklı olarak maddiyata dayalı. Bu yüzden herkes bütçesini zorlamayacak ölçüde kendi imkanınca yapmaya bakacak. Sürekli aynı işleri yaparak aynı çevrede ve aynı alanlarda hizmet veren yerlerde bulunduğumuz vakit kendimizin sadece bildiğimiz yönlerinden haberdarız. Bizim gerçek anlamda kendimizi tanıyabilmemiz için alışık olduğumuz konteksin dışına çıkmamız gerekiyor. Yani farklı bağlamların içine kendimizi sokarak kendimizi bu bağlamların içinde bulunduğumuzda nasıl tepkiler verdiğimizi gözlemleyeceğiz. Çünkü içinde bulunduğumuz güvenli alan olan bağlamın dışına çıkmadan o durumlarda gerçekten nasıl bir karakterimizin olacağı ve nasıl tepkiler verebileceğimizi kestiremiyoruz. Bu yüzden zaten yanındakini en iyi olarak yolculukta tanırsın diyorlar. Çünkü o kişi sizinle daha önce farklı bir bağlamda size gözükmemiş. O yüzden siz de aynı şekilde kültür şoku diyebileceğimiz bir noktanın içine kasıtlı olarak kendinizi soktuğunuz vakit sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz ve kendinizin böyle bir yönü de olduğunu o an anlıyorsunuz. Bu yüzden rutin bağlamın dışına çıkarak bölünmüş olan diğer kişiliklerinizi görmeniz gerekiyor. O durumdayken kendi kendinizi tanıyamazsınız, emin olun. Çünkü daha önce hiç o tarz bir lokalde bulunmamışsınız. Gerçek zamanlı bir tepki geliştiriyorsunuz. Bu da sizin küçüklükten beri ne tarz bir karakteri şekillenmiş olduğunuzu size anlatacak. Yani kendinizi en iyi kendinizden dinlemiş olacaksınız. 2. Zamanını verimli kullan. Zamanımızı iyi yönetmek, önceliklerimizi belirlemek ve ertelememek hayatımıza daha fazla değer katar. Bu ne demek? Günü tıpkı bir pasta grafiği gibi dilimlere bölmek. Ben bunu o kadar uzun yıllardır yapıyorum ki, o kadar çok hobim var ki. Ben tam zamanlı olarak şu an herhangi bir yerde çalışmadığım halde, bütün günüm bana ait olduğu halde hobilerimden diğer hobilerime vakit kalmıyor. O kadar yoğunum. Üniversite mezunu işsizler olarak yapılabilecek daha iyi bir şey yok çünkü. Her gün 1 saat piyano çalışması, 1 saat gitar çalışması, 1 saat artistik nunchaku döndürme teknikleri, 1 saat artistik boostaff döndürme teknikleri, 1 saat kitap okuma, 35-40 dakika tek adele ağırlık kaldırma, saatlerce senaryo yazımı. Bunlar sadece körelmemesi adına hem zihinsel hem de bedensel kas hafızası için yaptıklarımın aklımda kalan kısmı. Bir bu kadar da genel kültür edinimi var. İleri seviye dil öğrenimi, meraklısı olduğum konularda saatlerce kaynak taraması, okumalar, izlemeler. En sonda da tüm öğrendiklerimi düşünüp bunlar hakkında bir sentez paketi hazırlamak var. Bunları meraktan ve kendimi gerçekleştirmek adına yapıyorum. Bu yüzden herhangi bir motivasyona ihtiyacım yok. Çünkü sevmediğim bir şeyi zorunda hissettiğim için yapmıyorum. Hobilerim o kadar üst üste yığılıyor ki çoğu zaman bir güne sığmıyor ve 2 ayrı güne bölüp bazılarına gün aşırı vakit ayırmam bile gerekebiliyor. Ve sırf bu yüzden bazılarını yapmayı unutuyorum ve yokluğunu, eksikliğini hissetmiyorum bile. İnsanın 1-2 tane hobisi olsa ya ben bir şey yapacaktım, bir şeyler eksik der insan. Böyle çok fazla olunca bazılarını yapamadığını aylar sonra tesadüfen fark edebiliyorsun. Bu çok uzun zamandır böyle benim için. Evde senelerdir bir eğitim kampı havası var. Sizin benim kadar kafayı kırmanıza gerek yok. Ben sadece çalışmayan birisinin en ekstrem durumda kişisel gelişimi nasıl olur onu kendi yaşantım üzerinden anlatmak istedim. 100'ün üzerinde video yapıp neredeyse hiç kendimden bahsetmediğimi fark ettim. Şimdiye kadar sadece bilgi vermeye odaklandığım için kendi izleyicilerim bile beni tanımıyor.
Onlar için sadece bir anlatıcıdan ibaret kaldım. O yüzden iki boyutlu bir karakter olmaktan çıkıp beni zihninizde biraz şekillendirebilir istedim. Benim zamanımı nasıl kullandığımı bu yüzden anlattım. Siz tam zamanlı çalışan biriyseniz 2-3 farklı hobiye her gün düzenli ama mutlaka vakit ayırmanız yeterli. Çalışmıyorsanız da yine bu sayı sizin için yeterli olacaktır. Önemli olan düzenli olarak her gün onları oldurmaya vakit ayırmak. O an canınız hangisini istiyorsa yapmaya ondan başlayın. Her gün aynı saatte aynı sırayla yapmaya çalışmayın. O insanın mentalini patlatır. Onu ben bile yapmıyorum. Sıralarını keyfinizce karıştırın. Yeter ki sarkmadan o günün sınırları içerisinde yapmaya çalışalım. 3. Kendinize yatırım yapın. Bu maddede de kendimize dışsal değer katmaktan söz ediyorum. İkinci maddede sağlam bir zihin inşa etmek vardı. Burada da sağlam bir dış görünüş inşası söz konusu. Bunu looks maxing şeklinde aratarak pek çok yabancı videoya ulaşabilirsiniz. Kabaca dış görünüşümüzü maksimize etmek anlamına geliyor. O bedenin ve çehrenin sahip olabileceği maksimum potansiyel neyse ona ulaşmak. Zarif görünmek pahalı bir şey değil. Bu yüzden bu maddenin maddiyatla bir ilgisi yok. Marka değil, kalite takıntısı gerekiyor. Ne yazık ki stylish dediğimiz görüntü tarzını günümüz dünyasının geneli çok yanlış anlamış durumda. Dolayısıyla herkes farklı olmaya çalışırken aslında aynı kişi oldu. Bunun dışına çıkabilmek adına eski zamanlarda ön plana çıkmak için yapılan esas değerli olgular neyse ona yönelmek gerek. Milyonuncu beden teşhircisine ödül verilmeyecek çünkü. Bu yüzden size değer katacak şey diğerlerine benzememenin kendisidir zaten. Bu doğrultuda kendi custom made tasarımınızı oluşturacaksınız. Yani bunlar nedir? Size yakışan en doğru esansa sahip parfüm, mizacına en uygun kıyafet kombinasyonları, atkı cinsi, atkı dolama tipi, her türlü aksesuar, bir tane sadece size özel unik bir saç stili. Bu değil. Böyle bir dünya yok. Bu saçın herkese yakışma şansı yok. Herkesin yüzü aynı değil bir kere. Sen bunu yapınca Thomas Shelby gibi görünmeyeceksin. Bir kere şu fade'lerden, şu undercut'lardan... Yani bu şu Amerikan tavrından böyle bu şu eşcinsel işlerden bir uzaklaşın abi ya. Sayısız katalog taradın ve kendin için nihai doğru olarak bunu mu buldun? O zaman bu video senin için değil. Sana anlatacak bir şeyim yok benim. Sen hala kendine yakışanı bulmaya çalışmayıp sırf moda diye varoş bir kopyalı yapıştır saç peşinde koşuyorsan... Hiçbir cacık olmaz senden. 4. Üstünüzdeki ağırlıklardan kurtulun. Son olarak da ekonomik bağımsızlık ile doğrudan ilişkili olan bir başka maddemiz var. Çünkü üstümüzdeki ağırlıklardan kastım ülke, il, ilçe, semt, mahalle, aile, iş, okul gibi muhatap olmak zorunda olduğumuz insan profillerini iyileştirebileceğimiz bir yere taşınarak çevremizi değiştirmek. Dediğim gibi herkes imkanı kadar bunu yerine getirmeye bakacak. Bu neden bir zorunluluk? Çünkü diğer 3 maddede özgürleşip uçmak adına en önemli faktörleri yerine getirirken biz uçmayalım diye bize ağırlık yaratan kişiler var. İsteyerek veya istemeyerek bunu yapıyorlar. Niyet okuyuculuğuna gerek yok. Çünkü niyetlerinin bir önemi de yok. Sonuç olarak hayatımıza verdikleri zarar aynı. Bu yüzden son etapta uçmamızı engelleyen bu ağırlıklardan kurtulmak olacak. Daha yapıcı arkadaşlıkların, daha az hasetliğin olduğu bir yerde sizin kafanızdan insanlar bulmanız, sizin diğer 3 maddede kendinize kattıklarınız neticesinde ulaştığınız gerçek ederiniz olan noktayı gerçekten görebilip takdir edebilecek insanlara gitmeniz çok önemli. Çünkü taş yerinde ağırdır. Eğer bu son madde olmazsa diğer 3 maddede yaptıklarınızı çevrenizdekiler görmezden gelecek ve başarınızı takdir etmeyecekler. Nötr kalmalarını bir yana bırakın, aşağıda çekmeye çalışıyorlar. Ki başarılarınız karşısında 3 maymunu oynayıp nötr kalmaları bile kabul edilebilir bir durum değil. Yaptığımız her bir edinimin alter ego olarak bir karşılığı bulunmak zorunda. Yani kendimizi gerçekleştirmek adına o takdir mutlaka toplanacak. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu videoda bir insana değer katan belki de en önemli hem içsel hem de dışsal faktörleri anlatmak istedim. Bu maddelerin ne kadarını hayata geçirebildiğinizi test edersiniz. Bu maddeleri yerine getirebildiğiniz ölçüde bu gezegende bir yer edineceksiniz. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa ve henüz abone değilseniz kanalıma abone olup yorum yaparsanız algoritma kanalı daha fazla ana sayfaya çıkartabilir. Bu sayede daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Kanalımda bu tarz pek çok video mevcut. İlginizi çekerse beklerim.